1992'de bilim kurgu yazarı Neil Stephenson, insanların sosyalleşmek, oyun oynamak ve çalışmak için bir araya geldikleri bir sanal ortamı, Metaverse adıyla tanımladı ve böylece bu sözcük literatürümüze girmiş oldu. Bugün ise gerçek dünyayı taklit eden artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, blok zinciri ve sosyal medya kavramlarını birleştiren dijital ortamlara deniyor. Metaverse sözcüğünün ikinci kısmı universe, yani evren sözcüğünden geliyor. Yani bu kavramı Türkçeleştirirsek meta evrende diyebiliriz. Metaverse, Facebook'un 2021'in Ekim ayında adını Meta olarak değiştirmesiyle gündeme geldi. Sanal arsalar satışa çıktı ve fiyatları oldukça yükseldi. Fakat bir süre sonra bu kavram gündemden giderek düştü ve erkenden yer kapma düşüncesiyle alınan dijital arsalar elde kaldı. Sizce gelecekte tekrar 3 boyutlu sanal dünyanın yükselişini görecek miyiz? Yoksa azalarak bitmiş bir çılgınlık olarak mı kalacak? Sanal evrenler yeni bir kavram değil, felsefi olarak uzun bir geçmişi var. Sanal gerçeklik romanlarda ya da filmlerde çoktandır işleniyor. Baudrillard'ın kitaplarında geçen simülakra kavramının saf halini temsil eden Metaverse, Descartes'in şeytanının, Putnam'ın kavanozdaki beyin düşünce deneyinin ve Platon'un mağara alegorisinin ortak noktasında yer alan simülasyonla gerçeklik arasında hiçbir fark yok ya da her şeyin gerçek olarak algılandığı bir simülasyon mümkün düşüncesini benimsiyor. İnternetle birlikte bilgisayarlar arasında mesafeden bağımsız bir bağ kurmayı öğrendiğimizden beri zihnen ve beş duyusal olarak farklı yerlerde olmayı arzu ediyoruz. İlk sanal dünya örnekleri 1970'lerde ve 1980'lerde ortaya çıktı. Örneğin 1970'lerde MUDS, Multi-User Dungeons gibi metin tabanlı çoklu kullanıcı oyunları ortaya çıktı ve kullanıcıların aynı ortamda etkileşime girebildiği bir deneyim sunuyordu. Daha sonra 2000'lerin başında Second Life gibi platformlar, kullanıcıların sanal dünyalarda 3 boyutlu avatarlarla etkileşime girmelerini sağladı. Bu süreçte oyun endüstrisi artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojilerindeki ilerlemelerle Metaverse'ün gelişimine katkıda bulundu. Bugün teknolojik ilerlemelerle birlikte büyük teknoloji şirketleri Metaverse'ün oluşturulması ve genişletilmesi için çalışmalar yürütmekte. Sanal dünya deneyimlerinin eğlence sektörünün ötesinde iş, eğitim, iletişim ve daha birçok alanda kullanılması hedefleniyor. Ancak Metaverse'ün tam olarak nasıl şekilleneceği ya da neye benzeyeceği hala belirsiz. Metaverse teknolojisinin bileşenleri çoğunlukla çevrimiçi video oyunlarında geliştirilmiş. 2003'te çıkan sanal dünya platformu Second Life sıkça ilk Metaverse olarak adlandırılıyor. Çünkü kullanıcıyı bir avatar olarak temsil ettiği devamlı 3 boyutlu bir sosyal dünyası vardı. Activeverse ve The Palace da en erken projeler arasında. Metaverse'ün bir parçası olarak tanımlanan popüler oyunlar arasında Habbo Hotel, World of Warcraft, Minecraft, Fortnite, VR Chat ve oyun yaratma platformu Roblox yer almaktadır. 2022'nin Ocak ayında Wired ile yapılan bir röportajda Second Life'ın yaratıcısı Philip Rosedale, Metaverse'ü canlı insanlarla dolu 3 boyutlu internet olarak tanımladı. Sosyal etkileşim ve 3 boyutlu sanal dünyalar, birçok büyük çaplı oyunculu, çevrim içi oyunun ayrılmaz bir parçası oldu. 2017'de Microsoft, VR şirketi Altspace VR'ı satın aldı ve o zamandan beri sanal avatarları ve sanal gerçeklikte yapılan toplantıları Microsoft Teams'e entegre etti. 2019'da sosyal medya şirketi Facebook Horizon adlı bir sosyal VR dünyası başlattı. 2021'de şirket Meta olarak adlandırıldı ve Mark Zuckerberg şirketin Metaverse projelerine yatırım yaptığını duyurdu. Ne var ki 2021'de Meta,
Metaverse geliştirme departmanında 10 milyar doların üzerinde bir zarar açıkladı. Ve Zuckerberg, işletme zararlarının 2022'de önemli ölçüde artmasını beklediğini söyledi. Şubat 2023'te ise şirketin Metaverse'ten uzaklaşma kararını açıklayan bir Facebook gönderisi yazdı. Bazı Metaverse uygulamaları dijital para birimlerine, genellikle kripto paralara dayanmaktadır. Metaverse içindeki varlıklar bazen değiştirilemeyen tokenlar yani NFT'ler olarak işlem görmekte ve sahipliği blok zinciri teknolojisiyle takip etmektedir. Metaverse teknolojisinin önerilen uygulamaları arasında iş verimliliğini artırmak, etkileşimli öğrenme ortamları, e-ticaret, geniş kitlelerle etkileşim, sağlık hizmetleri ve emlak yer almaktadır. Bu teknolojinin olumlu ve olumsuz yönleri var. Evet, birçok alanda hayatımızı kolaylaştırabilir. Örneğin insanların farklı coğrafi konumlardan bir araya gelerek etkileşimde bulunmalarını sağlar. İş toplantıları, eğitim, işbirliği ve proje yönetimi gibi alanlarda daha etkili ve gerçek zamanlı iletişim imkanı sunabilir. Sanal sınıflar, eğitim materyalleri, interaktif öğrenme ortamları aracılığıyla öğrenme deneyimini zenginleştirebilir. Öğrenciler dünyanın dört köşesindeki tarihi yerleri ziyaret edip deneyimsel öğrenme fırsatları elde edebilir ve böylece uzaktan eğitim daha etkili hale gelebilir. Sanal konserler, sanat sergileri, tiyatro gösterileri gibi etkinlikler fiziksel yerlere bağlı kalmadan daha geniş bir kitleye ulaşabilir. Bu da kültürel etkileşimi artırır. Sanal gerçeklik, fizik tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinde kullanılabilir. Ayrıca uzaktan sağlık hizmetlerini yaygınlaştırabilir. Böylece zorunlu durumlar hariç hastanelerin yükü azalır. Sanal mağazalar, sanal varlık alım satım platformları ve sanal etkinlikler işletmelere yeni ticaret ve gelir fırsatları sağlayabilir. Ancak bu olumlu yönlerin yanı sıra Metaverse'ün bazı riskleri de göz ardı edilmemeli. Gizlilik, güvenlik, dijital bağımlılık gibi konularda dikkatli olunması gerekiyor. Her ne kadar potansiyeli büyük olsa da bu yeni teknolojinin sağlam bir etik çerçeveyle ve kullanıcıların haklarını koruyarak geliştirilmesi şart. Metaverse, insanları gerçek dünyadan iyice koparıp sanal dünyaya daha fazla bağlayabilir. Bu durum dijital bağımlılığı ve sosyal izolasyonu artırabilir. Hayatı kolaylaştıracağız diye onu elimizden bütünüyle yitirip Matrix'te makineyi besleyen pillere dönüşebiliriz. Ultra zenginler doğanın, tarihin, dünyanın tadını çıkarırken gelir eşitsizliğinin her gün arttığı bir dünyada iyice fakirleşmiş olarak tek göz odalarımızda sanal evrende yaşadığımızı zannedebiliriz. Bill Gates gibi büyük zenginler Türkiye'den ve dünyanın her yerinden verimli tarım arazileri alırken Metaverse'ün 2021-22 civarı yükselmiş popülerliği birçok insanın gerçek mülklerini satıp buralardan sanal mülk almasına neden oldu. Az kalsın o noktaya gidiyorduk yani. Metaverse harika bir fikir olabilir fakat doğru kullanıldığı sürece. Her alet, teknoloji gibi bunu da zararlı ya da faydalı yapmak insanın elinde. Ya da meta evren fikri, 3 boyutlu, 5 duyulu internet fikri, 2020'lerde bir an parlayıp sönmüş bir ışık olarak hiç yaygınlaşmadan tarihin tozlu sayfalarına karışabilir. Peki sizce hangisi olacak? Gelecekte bizi ne bekliyor?